8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Servet Şeker Yapan Çalıkoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, sağ olun. İdrar kaçırma nedir diye başlamak istiyorum Evet, ben. idrar kaçırma bir kabustur aslında. Hem kadın hem erkek için bazen çocukluk çağından itibaren olan idrar kaçırma sorunları en büyük problemlerdendir. Çünkü nedeni tam olarak bulunamayabilir, ameliyat ya da ilaç tedavilerinden fayda görülmeyebilir ve daha çok hastaların da doktor gezdiği idrar kaçırma sorunu günümüzde sık gördüğümüz bir problemdir. Peki kaç tip idrar kaçırma problemi vardır? Evet, şimdi aslında klasik kitaplarda baktığımızda idrar kaçırmayı 3 tipe ayırır. Özellikle stres tip idrar kaçırma dediğimiz idrar kaçırmada daha çok vajinal kasların doğumda ya da ameliyatlarla gevşemesiyle öksürürken, hapşururken, ıkınırken ya da ip atlarken gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda olan idrar kaçırma vardır. Stres tip inkontinans deriz. İkinci tip idrar kaçırma daha çok örç tip, taşma tipi dediğimiz idrarın geldiğini anlamayamama ve tuvalete bir anda yetişme isteği. Bu daha çok kas sinir sistemindeki sıkıntılar neticesinde olur. Cerrahi dışı tedaviler bunda daha etkilidir. Bir de ikisinin birlikte olduğu mix tip idrar kaçırma vardır. Hem stres tip hem de taşma tipi idrar kaçırmanın, inkontinasın bir arada olduğu tipte mevcuttur. Yüzdeleri nasıldır bunların? Yüzdeler olarak baktığımızda tabii ki toplumumuzda özellikle bizim gibi hani üretken bir toplumda stres tipi inkontinans, yani kadınların daha çok yaşadığı idrar kaçırma %50-60'ın daha üzerinde olan bir orandır. Özellikle menopozla birlikte iyice incelen, zayıflayan üriner sistem, yani idrar yolları idrar kaçırmanın daha çok olduğu yaş grubudur. Hocam idrar kaçırma tedavileri nelerdir? İdrar kaçırma Tedavisi var mı? Tabii ki idrar kaçırma tedavisi olan bir hastalıktır. Ancak öncelikle tipin belirlenmesi ve hastanın cerrahi mi, ilaçlı mı ya da ilaç ya da cerrahi dışı diğer alternatif tedavilerden mi fayda göreceğini belirlemek gerekiyor. Bunun için bir takım yapılan tetkikler var. Hem üroloji doktorları hem kadın doğum hekimleri tarafından yönetilen bir süreçtir idrar kaçırma hastalığı ve tam tanı aldıktan sonra tipine göre bizim daha çok kadınlarda gördüğümüz stres tip dediğimiz doğumlara bağlı vajina genişlemesiyle birlikte idrar kesesindeki sarkmanın da eşlik ettiği idrar kaçırmada daha çok cerrahi tedaviler ön plana çıkmakta. Ancak taşma tipi, örç tipi inkontinansta kas sinir harabiyeti olan ya da o koordinasyonu sağlayamayan kişilerde ise ilaçlı ya da alternatif tedavi dediğimiz işte elektromanyetik sandalyeler, karbondioksit lazer tedavileri günümüzde kullanılmaktadır. Peki stres ya da inkontinans, yani stres inkontinansta ya da urgent tipi diyerek bahsettiğinizde dediniz ya bir takım testler yapılıyor. Bu sadece anemnez, yani hastadan bilgi almak yeterli oluyor mu, yoksa bunun için ekstra bir takım testler var mı? Bazı durumda stres tipi inkontinansı zaten gördüğümüz anda tanı koyuyoruz. Yani kadın muayene masasına oturduğu anda idrar kaçırmaya başlıyor. Öksürme ile birlikte idrar fışkırır tarzda kaçan hastalar var. Bu hastayı ekstra bir tahlile, tetkike göndermeye gerek yok. Zaten aşikar bir durumda stres tip inkontinans ve buna yönelik de cerrahi tedavi alternatifleri konuşuyoruz. Ancak bazı arada kalınan durumlar var. Özellikle çok sıkışmayla kaçırdığını ifade eden ama bizim muayenede göremediğimiz ya da taşma tipi inkontinans tarifleyen hastalarda ürodinami tetkikleri dediğimiz bir takım idrar yollarıyla ilgili tahliller var. Onların sonucuna göre tedavi şeklini planlıyoruz. Ameliyatsız tedaviler neden tercih ediliyor? Az önce dediniz elektromanyetik sandalye var dediniz ya da ilaç var dediniz. Bunlar neden tercih ediliyor ve nasıl bir sandalye, gerçekten de merak ettiniz değil mi? Sihirli sandalye, evet. Ona geleceğim. İlginç. Öncelikle ameliyatsız tedavi günümüzde her alanda tercih sebebi. Yani iyileşme süresinin kısa olması, hastaların cerrahi korkusu, anestezi almak istememesi gibi sebeplerle ameliyat her zaman son seçenek olarak sunuluyor. Bir de idrar kaçırma ameliyatlarındaki başarı oranı maalesef %100'e yakın diyemiyoruz. Cerrahi sonrası da kaçırması devam eden bir hasta grubu var. İşte bunlar biraz daha mix tip inkontinansa giriyor. Kas sinir harabiyetinin de ön plana çıktı. Sadece oradaki sarkmanın, bollaşmanın değil, sinirlerdeki yetersiz uyarının da sebep olduğu kaçırmalar. Bu hastalarda şu anda ön planda artık kullandığımız tedaviler bu elektromanyetik sandalye ya da karbondioksit lazerle idrar yollarını yenileme tedavileri. Bu tip tedaviler hastalarımızda
uzun vadede rahatlık sağlıyor ve ameliyata alternatif olarak da o yüzden seçim haline gelmiş durumda. Sandalyeyi Sandalye. sormuştum. Evet. Evet. Şimdi sandalye elektromanyetik sandalye olarak geçiyor. Özellikle pelvik taban kas rehabilitasyonu yapan bir cihaz. Yani pelvik taban ne demek? Pelvik taban bizim idrar yollarımız, üreme sistemimiz ve makattaki kasların hepsinin genel adı. Bir hamak şeklinde tüm vücudu alttan destekleyen kas grubu. Ve biz pelvik taban kaslarını güçlendirmek için bu cihazı kullanıyoruz. Çünkü idrar kaçırmalarda ya da istemsiz gaz gayta kaçırmalarda bazen oluyor, yani sadece idrar kaçırma yok. Gaz gayta kaçırma problemi de yaygın ve konuşulamayan bir konu maalesef. Bu durumda da yine pelvik taban kaslarındaki güçlendirme ve sinir uyarısını artırma yönelik bir takım elektromanyetik dalgalarla o bölgenin sağlamlaştırılması. Bu sandalye öncelikle ağrısız, acısız bir işlem. Hasta sadece oturuyor. Bizim şu an sandalyede oturduğumuz oturuyor. gibi oturuyor. Aynen. Bu şekilde otururken cihazın ayar tabii ki düğmeleri var. Hastanın derecesine, yoğunluğuna göre ayarladığımız dalga boyları var. Ve biz hastaya göre bir boy ayarlayıp, bir süre ayarlayıp yaklaşık yarım saat kadar hastanın pelvik taban kas grubu, yani alt taraf oturduğu yerdeki tüm kaslara manyetik dalga veriyoruz. Bunu verirken hasta değişik titreşimler hissediyor. Bazen çok sıkı bir şekilde kasları sıktığını, bazen gevşettiğini, bazen aralıklı vuruşlar yaptığını hissediyor. Zaten cihaz da bunu ses olarak da dışarıya veriyor. Ve bu cihazla birlikte ortalama 6 seans, yani 3 hafta gibi bir süre diyorum, haftada 2 kez elektromanyetik sandalye tedavisiyle hastalardan aldığımız geri dönüşler %95'in üzerinde idrar kaçırmanın geçtiği. Evet, bu çok büyük bir oran ve o yüzden çok alternatif sunulacak, cerrahideki orana çok benzer ve günlük ilaç almaya da mahkum bırakılmayacak bir tedavi. Yani bu şu anda teknolojiyi kullanmak dediğimiz, çağımızın gerektirdiği durum aslında. O yüzden elektromanyetik sandalye tedavilerini her yaş grubunda uygulayabiliriz. Çocuklarda da uygulayabiliriz. Aynen, en büyük alternatif de bu. Yani özellikle gece idrar kaçırmaları olan, çocukluk yaş grubunda ilaç tedavileri ya da davranışsal terapilerle çözüm bulunamayan hastalarda çocuk yaş grubunda da uygulanabilir. Çünkü herhangi bir yan etkisi yok. Gelişme, büyüme üzerinde bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Ve korkutacak bir cihaz da olmadığı için yine çocukların psikolojisi açısından da gayet anneleriyle babalarıyla karşılıklı oturarak bir odanın içerisinde, karşıda hatta bir televizyon ekranıyla çizgi film izleyerek dahi oturacakları bir cihaz. 6 seansta idrar kaçırma son. 6 seansta idrar kaçırmaya son. Gerçekten bu güzel bir tedavi seçeneği olarak şu anda hastalarımıza sunduğumuz Gerçekten bir çok yöntem. alternatif bir icatsa icat ya teknikse Evet, teknik yapana olmuş yani. teşekkür ediyoruz Evet. diyoruz. Biz sihirli sandalye olarak adlandırıyoruz Ben ilk kez sizde kliniğimizde. duydum hocam bunu. Evet, bu cihaz şu an Türkiye'de ilk kez kendi kliniğimizde kullandığımız Ay, çok bir güzel. cihaz. İyi ki Aynen. başlattınız. Aynen. Yani kliniğimizde ilk olarak kullanıcı olmak bizi de çok heyecanlandırıyor. Yurt dışında birçok yayından başarısıyla kanıtlanmış bir cihaz. Öncelikle bir deneme cihazı değil bu. Evet. Çünkü bilimsel yayınlarla kanıtlanmış, başarısı ortada olan bir cihaz. Ve bunu da biz hastalarımıza ilk olarak sunmaktan da çok mutluluk duyuyoruz. Şu anda da tedavisi devam eden, halihazırda ve bitmiş olan hastalarımızın da zaten mutluluğunu ve başarısını paylaşıyoruz. Peki idrar kaçırmanın her 3 tipini de etkiliyor mu? İdrar kaçırma zaten pelvik taban kaslarını aslında kontrol edememe. Her 3 tipi içinde kullanılabilir, ancak başarı oranları değişkendir. Şimdi hastanın gerçekten bir idrar kesesinde sarkması, anatomik olarak kas defektleri, vajinada bir genişlemesi, orada kas harabiyeti varsa bu hastaya ben %95 başarıyla diyemem de %70-80'e yakın sizi rahatlatabilir diyebilirim. Ama denenir mi? Denenir. En azından ameliyattan korkan, çekinen ya da o an ameliyata uygun olmayan hasta için kullanıldığında hastayı bir süre rahat ettirir. Kalan kısmı tekrar hasta ve doktor arasında tartışılarak planlanır. Diğer şeylerde, tiplerinde Diğer onlar da... tiplerde etkin zaten. Bizim için ameliyatı zaten sadece stres tipi önerdiğimiz için diğer ameliyat önermediğimiz urge tip ve mix tip inkontinansta zaten elimizde güçlü bir tedavi seçeneği olarak hastalara sunuyoruz. Çünkü onlarda ameliyat zaten işe yaramıyor. Peki bu sandalye aslında bir tip Kegel egzersizini Aynen. yaptıran bir sandalye diyebilir miyiz? Onu diyecektim tam. Şimdi bazı mucize cihazlar var. Mesela diyor ki yarım saatte 35.000 mekik yaptırıyor. Evet. Aynı şey bizim cihazımız için de geçerli.
Bu cihazda yarım saatte yaklaşık 40.000 Kegel egzersizi yaptırıyor. Şimdi bayanlar biliyordur, Kegel yapmaya çalışıyordur ve çok da hani bunu unutuyorlar ya da zorlanıyorlar. Biz hastalara diyoruz ki günde 20 kez 3 seans halinde toplam 60 kez Kegel yapın idrar kaçırma için. Ama biz bu sandalyeye oturduğumuzda yarım saat içerisinde 40.000'e yakın Kegel'i pelvik taban kaslarına istemeden, onlar bir şey yapmadan yaptırtıyoruz. Ve hastalarımın ifadesi, ben hiçbir zaman idrar yollarımı bu kadar sıkamamıştım. Bugüne dek ben böyle bir sıkma hissetmemiştim. Yani sandalyede otururken onun o kadar sıkıldığını hissedilebiliyor. Yani oturduğu anda etkisi başlıyor aslında O cihazın. zaman vajinal daraltma ameliyatları da bitti demektir yani. Yani bitmesin, o da bizim bir alanımız. Hayır. Ama vajina daraltmada da Sonuçta. çok güzel bir noktaya değindiniz. Vajina daraltmada da kullandığımız bir cihaz. Şu an başka bir cihaz olan biz lazer tedavisini de vajina daraltmada kullanıyoruz. Vajina içerisindeki o da ısı etkisiyle birlikte vajinada kolajeni artırıp sıkılaştırıyor. Yine cerrahi alternatif. Aynı şekilde vajinal lazerle birlikte elektromanyetik sandalye tedavisini kombine olarak hastaya verdiğimizde yine daha uzun soluklu vajinada sıkılaşma, daralma etkisi sağlıyor. Çünkü Kegel egzersizi hem idrar yollarını hem vajinayı sıkılaştırmak için yapılan bir egzersiz ve biz ne kadar çok Kegel yaptırırsak hastanın da vajinası o kadar sağlam ve sıkı hale gelecek. Yani elektromanyetik sandalyenin mucizesi gerçekten hani çok yüz güldürüyor ve biz de bu konuda özellikle arayışta olan hastalarımıza dokunmak istiyoruz. Çünkü kadınlar için özellikle çok büyük bir problem. Evlilik ilişkisinde ya da evlenmekte bile hani bu konuda çekingen davranan hastalarımız geliyor. Hani hayatlarının bu kadar ortasında olan bir mevzuda yardımcı olmak bizleri de mutlu ediyor. Servet Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederiz, sağ olun. Evet, manyetik, Elektromanyetik sandalye. elektromanyetik Magic chair. sandalyeyi. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica Güzel bilgiler ederim. verdiniz bize. Teşekkürler. Evet, 8'e sağlık. Kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.